Arkadaşlar, tekrar bir ustadan değerlendirmeler ünitesinde Fatih kardeşim ve ben karşınızdayız, yayındayız. Bakalım değerlendireceğimiz hangi sorular var Fatih'te göreceğiz, bakacağız. Haydi bakalım. Merhaba arkadaşlar. İlk sorumuz şu şekilde. Lokman Terzi adındaki takipçimiz sormuş. Ustam, sizi takip etmeye başladığımdan beri oyunumda pozitif gelişmeler oldu. Ne güzel. 0.600 ile 0.900 ortalama oynama yüzden biraz daha yükseldi. Süper. İşlerimden dolayı haftada 2 veya 3 kez oynayabiliyorum. Canım benim. İyi oynadıkça daha fazla keyif almaya başladım. Bizlerdeki en büyük problem doğru pozisyon alabilmek ve de topa doğru noktadan ve kalınlıkta vurabilmek gerekir. Bunun için ne yapmalıyız demiş. Lokman mı? Lokman Terzi. Lokman Terzi yazmamış değil mi nereden? Trabzon. Trabzon mu? Oo, maşallah Trabzon. Trabzon Vakfı Kebir. Lokman. Orada Türkiye ikincisi olmuştum Lokmancığım. Vakfı Kebir'de ben sana bir şey söyleyeyim mi? Orada bir Vakfı Kebir ekmeği yemiştim. Bak abi. Hiç unutmuyorum ha. Bir de hamsili pilav yedirdiler bana. Abi şuram sızladı ya. Ne hamsili pilavdı biliyor musun? Çok güzeldi benim için. Trabzon, herkese çok büyük selamı söylüyorum Trabzon'dan. Çok iyi bilardocular var. Selahattin Gurbetli abim orada. Çok öpüyorum, saygılarımı iletiyorum. Hakemlerimize, bütün Türkiye'deki hakemlere, bilardoculara, özellikle şu anda Trabzon olduğu için Trabzon'a. Lokmancığım, abi senden böyle güzel yorumlar almak ne güzel bir şey ya. Diyorsun ki senin videolarını izledikten sonra bilardomda katlanmalar oldu. Abi işte bunu istiyorum ya. Bilardonuz katlansın. Amacımız bu abi. Bakın. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Çok enteresan. Şimdi içime geldi yani. Abi bu videolara başlayış amacımız tamam hizmet ama abi bilardoyu da bir yere getirmek ya. Hak ettiği yere getirmek. Hak ettiği yere. Bilardo şu anda hak ettiği yerde değil. Çünkü bu kadar yetenekli insanların, bu kadar zeki insanların top koşturduğu bir mecranın abi spor dalları ekabinde konuşuyorum. Buralarda olması beni sinir ediyor ya. Sinir ediyor çünkü işin içindeyim mi? Mutfağında. Abi çok zor bir spor ya. Çok ileride olması lazım. Bak diyor ki ileri katlandı bilardon. Abi olması gereken bu. Demek ki sen işi ciddiye alansın Lokman. İşi ciddiye almasan bilardon katlanmaz. Olduğun yerde sayarsın. Demek ki eğer sıçrama varsa demek ki beyninle yüreğinle bu işi benimsediğin manasına geliyor kardeşim. Şimdi Lokman dedin ya, sen şu anda öyle bir soru sormuşsun ki abi bilardonun hepsini sormuşsun. Doğru kalınlık, doğru pozisyon. Abi Lokmancığım bak ne yapacaksın biliyor musun? Aslanlar gibi bu işi ciddiye almaya devam edeceksin. Abi videoları takip edeceksin. Son seride mi Fatih? Dediğim bir emzik gibi anlatıyorum. Evet. O şimdi espri gibi geliyor insanlara. Espri değil. Seri 16. Ha? Seri 16. Seri 16'da bak. Emzik gibi anlatıyorum diyorum. O belki insanlara garip gelebilir. Abi neden emzik örneğini verdim biliyor musunuz? Abi bebek başlıyor ya bebek. Yürüme, emekleme, yürüme. Abi bilardoyu ben şimdi 1-200'lük, 1-300'lük adamlara anlatmıyorum ki. Geçen bir öğretmen yazmış, güzel adam. Kaç yaşındayım diyor? 60 yaşındayım. 60 yaşındayım diyor bakın. Ve diyor ki 0-200 ile 0-400 arası oynuyorum diyor. Abi ne güzel bir şey ya. Bakın her dilden, her yerden, her yöreden, her ortalamadan yazıyorlar. Abi ben bilardoyu emzik gibi vermek zorundayım. Çünkü şu anda çok YouTube kanalı var. Ama hiçbirisi bunu vermiyor. Temelden. Lokman, abi bilardonun baştan başlaman lazım. Serileri çok iyi bilmen lazım. Serileri. Niye biliyor musun? Serileri bilirsen o zaman kalınlığı çözüyorsun. Bak ben sana söyleyeyim. Diyorsun ki 4'te 1 vurmam lazım. 4'te 2 vurmam lazım. Bakın anlatıyorum serilerde. Diyorum ki tık vuracaksın. Tokatlar gibi vuracaksın. Arı gibi sokacaksın. Yok fren yapacaksın. Abi bilardo dışında her şeyi anlatıyorum.
Birisi öyle yazmış Cenk kardeşim. Adam diyor bilardoyu bıraktı, fren yapacaksın, gaz vereceksin. Mecbur. Çünkü ben herkesin anlattığı türde anlatmam lazım bu bilardoyu. Lokman, serilere çok odaklan. Çünkü bilardo kitabını anlatmaya çalışıyorum. Tamam mı? O anekdotları, sistemleri hepsini iyi al eline. Yavaş yavaş gideceksin Lokmancığım. Ne kadar saygı gösterirsen bu güzellerin sana cevabı o düzeyde gelecek. Tamam mı Lokman? Ancak benim yanımda olman lazım kardeş, ayrıntılı anlatabilmem için sana ya. Sorunu böyle cevaplamış oluyorum, ben sana söyleyeyim. Sen beni anladın. Öpüyorum seni. Allah'a emanet ol. Evet Fatih'ciğim. Bir başka takipçimiz milli oyuncu olan genç bir arkadaşımız tekrar. Mustafa Oğuz Ceylan. Vay Mustafa'm, Konya. Evet. Usta, bir bilardocunun zihinsel ve duygusal mücadele yeteneği Murat Gökmen'e göre nasıl olmalıdır? Maç içinde kırılma anlarında duygularımıza yenik düştüğümüz, maç içinde yaptığımız hataları maçtan sonra şu pozisyonda başarı oranım normalde daha yüksek diye düşündüğümüz maçların içinde hangi duygu düşüncelerde olmalıyız demiş. Tam bir psikoloji girmiş. Evet. Buna benzer bir sorumuz daha var aslında. Öyle mi? Onu da girsem Canım benim, gir. fena olmaz. Aynı şeyde, aynı paralelde mi? Yani o da psikoloji, o da maçla ilgili bir gidişattan bahsediyor arkadaşımız. Söyle bakalım. Mesut Delifer, Antalya'dan yazıyormuş. Aha, o da Antalya. Evet. Komşu iki şehir. Ustam, emeklerine sağlık. Zevkle ve öğrenerek takip ediyorum. Oyuncu psikolojisiyle ilgili bir sorum olacak. İlk 20 sayıda 1'e yakın, bazen üzerinde oynuyorum. Ancak son 10 sayıda 500-600'lere düşüyorum. 20'den sonra sanki ben değil başkası oynuyor. Pozisyonlar aynı, rakip aynı, masa aynı. Misal 25'e 15 ve benzer skorlarda maç veriyorum. Maçı bitiremiyorum. Normal mi? Sizde de oldu mu? Nasıl aştınız? Zaman ayırırsanız çok mutlu olurum. Teşekkürler demiş. Yani ikisi de maç içerisindeki gidişatların düştüğünü, hangi psikolojiye, hangi duygulara kapıldığını, bunu nasıl düzeltebileceklerini, kontrol edebileceklerini soruyor. Fatih'im, teşekkür ederim kardeşim. Şimdi bir tanesi Mustafa. Mustafa Konya'dan yazıyor. Benim milli sporcum Mustafa'cığım. Gelecekte ondan çok umutluyum. Benim umutlarımı boşa çıkartma Mustafa. Seni dava ederim, bak haberin olsun. Tamam mı? Gaz ver antrenmanlarına. Elimden gelen desteği esirgemeyeceğim senden psikolojik manada kardeşim. Ötekisi de Antalya'dan Mesut güzellik. Mesut'cum. Herhalde yeni katıldın bizim kulvara. Şimdi ne güzel, bak bakar mısınız abi ya, yapmayın ne olur ya. Bakın Trabzon, Antalya, ondan öncekilerin İzmir, Bandırma. Abi Türkiye. Bunlar sadece şu anda Fatih'in getirdikleri. Bir de bana özelden yazıyorsunuz. Keşke özelden yazmasanız da. Tamam, açığım bakın ha. Bir de öyle bir durum var. Fatih'cim, onu söyleyeceğim ya. Şimdi ne var biliyor musunuz? Abi sadece bilardo ile ilgili aramıyor insanlar ya. Benim en çok hoşuma giden Fatih o, biliyor musun? Adamlar kişisel problemleriyle de ilgili arıyorlar. İnan bak, olay şimdi bir de oraya dönmeye başladı. Yakında bilardoyu bırakıp yaşam koçluğuna dönecek. Bir şey söyleyeceğim. Evlilikle alakalı arıyorlar. Arkadaşlarıyla ilgili arıyorlar. Adamın sosyal yaşantısıyla ilgili arayanlar var, biliyor musunuz? Tabii ki ben buna şu anda isim vermem. Adam ne yapıyor biliyor musunuz? Abi güveniyor. İnsan güvendiği adama privat problemlerini açar. Özel sorunlarını açar. Bu beni sevindiriyor. Bu ne manaya geliyor biliyor musunuz? Her türlü probleminizde, sadece bilardo değil. Ben abiyim. Tamam mı? Büyüklerimin de ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum. Her türlü şeyi yazabilirsiniz abi. Arayabilirsiniz de. Problem yok. Şimdi Mustafa'nın sorduğunu, ötekini Mesut'unki tamam. Mustafa'nın sorduğunu söyler misin? Murat Gökmen'e göre ne olmalıdır? Usta, bir bilardocunun zihinsel ve duygusal mücadele yeteneği Murat Gökmen'e göre nasıl olmalıdır? Maç içinde kırılma anlarında duygularımıza yenik düştüğümüz, maç içinde yaptığımız hataları
maçtan sonra şu pozisyonda başarı oranım normalde daha yüksek diye düşündüğümüz maçların içinde hangi duygu düşüncelerde olmalıyız? Evet. Şimdi ben her soruya ehemmiyetle cevap veriyorum Fatih. Şimdi bu milli takımda ya bu güzellik. İstiyorum ki eline böyle bir anahtar vereyim. Anahtarla birlikte onunla birlikte soranlar da ya Mesut da dahil alsın. Şimdi kardeşim Murat Gökmen'e bak ne güzel soru, ince soru bak orada. Burada ne yapmalıyız diye sormuyor. Murat Gökmen'e göre nasıl diyor. Şimdi her yiğidin yoğurt girişi var Mustafa. Gözlerime iyi bak. Şimdi her yiğidin yoğurt yiyişi var ya, Murat'ın yoğurt yiyişi de farklı. Çok bocaladım Mustafa'm ya. Çok maç kaybetti ustam biliyor musun? Ben sana söyleyeyim mi? Bir sürü maç kaybettim be. 39-25'ten verdiğim maçlar var Mustafa. Mesut'cum o zaman da sen de dinle yani aynı zamanda. Yani diyorsun ya 20'den sonra ne oluyor bilmiyorum. Başka bir insan geliyor. Çok büyük maçlar kaybettim. Bir sayıyla milli takımlar Mustafa'cığım. Lig maçları, ödüller, para ödülleri güle güle gitti dedim. Hepsi böyle gitti. Ağladım, çok ağladım Mustafa. Sen de ağlayacaksın abi. Ya bu yokuş var ya bu yokuş. Bak ben sana söyleyeyim. Bu bir dağ gibi düşün. Yani buradan aşağı inmiyorsun abi. Aşağıya kötü gidersen inersin. Ama eğer yukarı çıkmak istiyorsan bak ben sana söyleyeyim. Abi tırmalaman lazım ya. Tırmalamadan yok. Ben sana söyleyeyim mi? Benim inandığım Allah'a göre sistem böyle yürüyor. Çalışmayana yok. Bu bir. Onu cebine koy. Murat Gökmen'e göre ben kendimle yüzleştim Mustafa. Bir kere şunu diyeceksin kendine bak. Sana özel bir cevap geliyor. Senle birlikte öteki arkadaşlara da. Mesut sen de dinle. Bir kere yüzleştim. Dedim ki abi sen masa içinde hastalıkların var mı? Var dedim var. İlk önce zayıf olduğum yerleri yazdım Mustafa. Sen de yaz bak. Nerelerde zayıfım? Bu bir. İki. Psikolojik zayıflıklarım. Toplarla ilgili, pozisyonlarla ilgili zayıflıklarım. Karotlarla ilgili zayıflıklarım. Üçe ayır. Ben ayırdım abi. Diyor ya Murat Gökmen. Şimdi Murat Gökmen ne yaptı onları söylüyor. Bak bir psikolojik zayıflıklar. Nerelerde sıkıntım var? İki serilerle ilgili. Üç pozisyon çözümleri. Karotlarla ilgili. Tamam. Bunları ayırdıktan sonra şöyle yaptım Mustafa'cığım. Dedim ki kardeşim ben bu oyunda kaybetmek de var, yenilmek de var. Yani yenmek de var, özür dilerim yenilmek de var. İkisi dedim kardeş. Bunların dedim kuyruklarını birbirine bağla. Bak bağladım Mustafa. Sen de bağla. Bak yenmek ve yenilmek ikisi böyle kardeşler. Yan yana duruyorlar. Ayrı değiller. Çünkü senin içinde bunlar. Tamam bunların kuyruklarını birbirine bağla. Onları at. Çöpe attım onları abi. İnşallah bu sene daha fazla başarılı gelecek. Büyük de konuşmak istemiyorum ama şimdi ne yapıyor Murat Gökmen? Murat Gökmen abi bakıyorum masa içine tamam mı? Her günkü performanslar değişik ben size söyleyeyim. Uyuduğun uyku Mustafa. Uyuduğun uyku. O anki moral seviyen. Bazen insan adam bir espri yapıyor. Kahkahayla gülerken aynı adam aynı espriyi yapıyor. Böyle bakıyorsun yani. Neden biliyor musun? Çünkü biz robot değiliz abi. İnsanız. Duygularımız, düşüncelerimiz var. Sen ilk önce kendini çok iyi tanımalısın Mustafa. Ne zaman en üst noktalara çıktığına bakacaksın. Hani o ejderha var ya, içerideki ejderha nerelerde çıkıyor? İlk önce onu böyle yakalamaya çalışacaksın. O ejderhayı yakaladığın zamanları kontrol et. Çünkü bu sende kas hafızanı da arttıracak. Yani psikolojik olarak, görsel olarak, içsel olarak hepsinde sana bunu yakalatmaya çalışacak. Yani bu 1, 2, 3, 4 melike kazanacaksın. Yani o ejderhayı bulmayı öğreneceksin. Bak şimdi sana birisine örnek vereceğim. Abi Tayfun Taşdemir. Bakın bu adam sürekli o ejderhayı yakalıyor ya. Ha, kaybettiği yerler var mı? Vardır tabii. İnsan o da insan ama bak hep bakın yani. Adam 19'la başladı. Bu videoyu ondan çekiyorum. En son Türkiye finalinde gene birinci oldu şimdi. Hani gene birinci oldu şimdi derken aşağılamak amaçlı söylemiyorum yani. Ama yenemiyorlar. Yenseler bile adamı
şey yapamıyorlar. Bakın kontrolü çok iyi yapıyor. O ejderhayı çünkü kendinle barışmış iş dünyasında. Biliyor. Neyi biliyor musunuz? Al size bir anekdot vereceğim. Almanya Magdeburg'dayız. Dick Jaspers'tayız. 10 ıstakada önünde Murat Naci'yi yendi. 10 ıstaka 40. Murat Naci de 16 idi. 1.600'de yenildi Murat Naci Dick Jaspers'a bakın. 10 ıstakadan sonra Dick Jaspers'ın yanına gittim. Kaçırmam. Dedim ki usta gel buraya. The machine is perfect on YouTube channel. Dedim şu masaya geldiğinde ne düşünüyorsun ya? Mesela kolay bir pozisyon kaldığında. Kolay bir pozisyon kaldığında ne düşünüyorsun? Bak bu çok önemli. Bilardoculara gitsin yani. En büyük ustadan geliyor. Dedi ki ben en az 10 çekeceğimi düşünüyorum. Fatih bakar mısın ya? Nasıl bir güven var bak. Yani kolay bir pozisyon yakaladığında en az 10 çekeceğimi bilerek gidiyorum üzerine. Mustafa biz 10 demeyelim de 5 diyelim. Sen belki 8 dersin. Başkası 3 der. Abi 10 çekeceğim demek ne demek biliyor musun? Adamın 5'ten tatmin olmaması demek. Bir kere sürekli aç olmak gerekiyor. Aç. Yani adam mesela şöyle ortalamayla örnek vereyim mi bilardocular anlasın. Adam mesela 7 ıstaka 34 olsun. Abi rehavete çökmemek gerekiyor ya. Kesinlikle yani sürekli aç olmanız lazım. Bir canavar gibi yani. Aç. Hani ben 34'üm. Rakibim o sırada 7 olmuş. 7 ıstaka ben 34'üm diye bir şey yok. Hani ortalamayla da ilgilenmemeniz lazım. O gözlerini Mustafa'cığım şu gözler var ya abi o tabeladan çekeceksin. Ve öteki bilardoculara söylüyorum. Bakın çok önemli. Ortalamayla ilgilenmeyi bırakacaksınız. Sayınızla ilgilenmeyi bırakacaksınız. Bak sayınızla ilgilenmeyi bırakacaksınız. Ya hatta bitiş çizgisinle alakalı ya hatta geride olmayla alakalı her şeyi bırakacaksınız. Mustafa'cığım. Murat abim böyle yapıyor. Artık tamamen kendime odaklanıyorum Mustafa. Kendi iç dünyama. Yani ben bilardo oynamam lazım. Tek istediğim bu şu anda. Bakın inanın canı gönülden söylüyorum. Bilardo oynamayı seviyorum ve bilardo oynamak istiyorum. Yani yenilsem de iyi yenilmek istiyorum ya. Yani abi yenileceksin yani. Bizi de yeniyorlar. Mahvediyorlar ama böyle yenildiğinden adam zevk alır. Düşünsenize yani adam oynamışsın. 50.000 tane maçın var Mustafa. Bakıyorsun nefret etmişsin. Hem yenilmişsin hem de oynadığın bilardoya kusuyorsun yani. Kusuyorsun. Allah cezanı vermesin oynadığın bilardonun. Kendine küsüyorsun. Abi yenildim mi de güzel yenileceğim. O yüzden de güven kendine. Maç içinde tutunacak şeyler bul. Odaklanacak şeyler bul kendine kardeşim. Kendi iç dünyana dön. İç dünyana. Kendi iç sesini dinle. Tamam Mesut'cum. Gördün mü? Bak senin de soruna cevap geliyor abi. O yüzden o zaman kopmazsın. Yani kendi iç sesini dinle. Bırak tabelayla uğraşmayın arkadaşlar. Ortalamayla da uğraşmayın. Aha 1 oldum. 1.300 oldum. Aha bu oyun 1.800 bitecek. Aha 0.700 biter. Bu var ya bu. Bakın kendini öldürmekle eşdeğerde bir şey. İnanın. En büyük tehlikeniz bu. Tabela ve ortalama. Bunlardan uzak durun abi. O gelecek merak etmeyin siz. İlk önce kendinizi bir tanıyın kendinizi. Ben kimim? Ve stresli anda nasıl bir Mustafa Mesut geliyor? Ya da ejderha çıktığında nasıl bir Mustafa Mesut geliyor? Abi eğer konuşmaya kalksam ben söyleyeyim. 55.000 dakika sürer bu ya. Yani bilardo abi. O yüzden böyle kısa geçiyorum. Öpüyorum. Herkese saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sağlıcakla kalın, huzurla kalın. Saygılar. Bilardo'da daha önce hiç denenmemiş, hiçbir yerde bulamayacağınız yepyeni bir konseptle artık yayındayız. İstikamet, yetenek, armoni, psikoloji, sistem, teknik, bilardoya dair ne varsa tecrübeyle yoğrulmuş profesyonel bilardo oyuncularından yeni başlayanlara tavsiyeler eşliğinde yepyeni bir ufka yelken açtık. Bu yolculuğa hep birlikte beraber çıkıyoruz.
Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilir ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz.